istemedim açıkçası. Evet, sizin. Platform sizin. Görsel olarak sorunuzu kime yönelttiğinizi söylerseniz ve hepsine birden alırsak burada notlarım, ona göre teker teker cevap veririz. Murat Fırtına Ağız gazetesi. Benim 3 sorum olacak. Öncelikle Rümeysa Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Böyle umarım sesim herkese ulaşabiliyordur. Rümeysa Hanım, ben size şöyle bir soru soracağım. Umarım salondaki kimse alınmaz, fakat Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda Aile ve Sosyal İşleri Bakanı geçenlerde bir yorumda bulundu. Ne kadar kelimeyi doğru aktaracağım bilemiyorum, fakat Müslüman bir kadın eğer börek yapmasını bilmiyor ise ailesi dağılmaya mahkumdur isimli bir söz paylaştı. Bunun hakkında ne yorum yaparsınız? Sorularınızı söylemişsiniz. Öncelikle sizin... Yok, ben soruları vereceğiz ya. Evet, ondan sonra dördünüze birden bir sorum olacak. Türkiye'de feminist algı ve feminizmin tanımı ne kadar doğru algılanıyor Türk kadının tarafından? Son olarak da Elçin Hanım, Suna Hanım ve Rümeysa Hanım'a sizler birer sitede çalışıyorsunuz ve yönetiyorsunuz. Tam pozisyonunuzu bilmiyorum, fakat Rümeysa Hanım'a gelen yorumlar burada paylaşıldı. Olumsuz aldığınız yorum, olumlu aldığınız yorumlardan fazla mı? Evet. Teşekkür ederim. Sorulara geçiyoruz. Devam ediyoruz daha doğrusu. Soruları hep birlikte alacağız dedik ya. Değil mi? Öyle. Evet. Başka soru sormak ister yok mu acaba? Mikrofonu verebilirsiniz. Yonca Poyraz Doğan, gazeteciyim. Uzun zamanda farklı söyleşiler yapıyorum. Söyleşiyle bakanımıza. Hepinize sormak istiyorum. Bu özellikle haber örnekleri, bölümü veya başka medya örnekleri sergilediğimiz zaman, onları analiz ettiğimiz zaman bir de bu nasıl olmalı diye, yani böyle yazılmak yerine nasıl daha iyi yazılabilirdi ayrımcılıktan kaçınmak için diye bir hiç yol gösterici kılavuz olmasını gazeteciler için, gazetecilik öğrenciler için arzu ettiniz mi acaba? Ve burada küçük, yani bir korsan duyuru da ben yapabilirim Sevda Hocam yurtçulukta. Böyle bir kılavuz çıkmak üzere benim de içinde bulunduğum bir grubun çalışmasıyla bir gazeteci grubu ve bu konuda çalışan bir akademisyen arkadaşın katılımıyla faydalı olacağını düşünüyorsunuz ve herkesin de fark et biraz soğuk altında geçiyor, sesim çatallaşıyor. Buradaki işlerin de ilgi duyacağını düşünüyorum. Katılımcıların için insan tüyü yaptım. Teşekkür ederiz. Evet. İsminizi de alalım. Çağdaş. Çok sağ olun. Mikrofonu alabilir misiniz arkadaşlar? Tamam. Çağdaş, ben spor LGBT aktivistiyim. Bankacıyım. Bunu da söyleyeyim istedim. Ben hepinize sunumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çok faydalıydı. Çok geri bildirim aldım yani. Çok keyifliydi. Ben ufacık bir şey eklemek istiyorum. Açıklamak değil yani. Söyleyeyim. Genelde hep tırnak içinde heteroseksüel beyaz kadın üzerine olduğunu düşündüm. Buradaki kadınların cinsel yönelimlerine dair fikrimiz yok elbette ama trans kadınların ve eşcinsel kadınların görünürlüğüne dair hepinizin sitesini takip ediyorum. İçeriğinin yoğun olduğunu biliyorum. Özellikle Elçin Hanım'ın ayrı bir başlığı vardı. Ama sunumlardaki trans ve eşcinsel kadın görünürlük olmaması beni birazcık böyle rahatsız etti. Rümeysa Hanım'da bir eşcinsel erkek teması vardı ama o da yine bir kadın değildi. Bu da aslında görünür olması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep kadınlığı tanımlarken tek tip bir tanım yapıyoruz. Ama tırnak içinde ötekinin de ötekisi, kadınların maruz olduğu sorunlara dair de bir şeyler eklenebilir miydi acaba sunumlara dair? Bunu söylemek isterim. Sağ olun. Her şey için sağ olun.
İsterseniz öbür sorulara gelinceye kadar çok birikmeden biz başlayalım. İlk soruyu soran arkadaşıyla birlikte dostan olan arkadaş Rümeysa'ya sordu. Kaçtı mı o? Soru kaçtı. Onu cevap evet, öyle yapalım. Öyle yapalım. O zaman önceye cevap verelim, değil mi? Bize sordu, olumsuz örnekleri veriyorsunuz ama bunların yanında acaba olumlu nasıl yapılabilir, yani eleştirdiği yanında nasıl yapılması gerektiğine dair? Olumsuz haberin aslında nasıl yazılmış olması gerektiğince açıklayan bir ihtiyacı sordum. Yani onun örnekleri Anladım. Buna cevap vermek isteyen var aramızda. Ben kapıyorum böyle. Çünkü böyle yapıyoruz var aslında. Yani ben size iletişimden gelen şapkamla konuşayım. Biz eğitimler sonucunda yani kaç yıl, yaklaşık 8 yıl kadar Türkiye'nin her yerine dolaşıp yerel medya eğitimleri verdik. Onların sonucunda da kadın odaklı habercilik, çocuk odaklı habercilik ve insan hakları haberciliği diye bir dizimiz çıktı. Tam bir kılavuz mahiyetinde değil ama neyin yapılması gerektiğini eleştiren ve de nasıl yapılması gerektiğini söyleyen bir şey orada bulabilirsiniz. Sizin verdiğiniz haber ayrıca yani bir kılavuz çıkarılacak olmasına. Böyle kılavuz üzerine mesela bir kendi isim çıkardığı bir kılavuzu var aslında. Bunu da hani böyle paylaşmayı ve yapmayı düşünüyoruz. Bir yandan da bu ihtiyaç hakikaten çünkü çok yapıyoruz bunu hepimiz. Burada da biraz ağırlık aslında orada oldu. Ondan da biraz tırnak içinde rahatsızlık duydum. Yani verdiğimiz örnekler çok güzel ki arkadaşımda ama hani sahiden yapılmamak yani mesela 5 harflerde Anarad medyanın haberlerinin böyle yapı sökümüne uğratılmasını görüyoruz. Onun ilişkin örnekler yapı söküme uğratılıyor. Bir tür mizah içerisinden yapılıyor. Mizah önemli bir direniş ve karşı çıkmak için. Ama öte yandan mesela biz bir ara diyoruz, habere takla attırıyoruz. Yani kadın odaklı kılarak. Yani bir haber savaşla ilgili olabilir, bütçeyle ilgili olabilir, salgın hastalıkla ilgili olabilir, enflasyonla ilgili olabilir, hatta Dünya Futbol Kupası ile ilgili olabilir. Her haberi kadın odaklı kılmak için o haberi yeniden tersinden nasıl yazılması gerektiği üzerine akıl veriyoruz ve hani bunun üzerinden bir şey yapmaya çalışıyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Bu çok açık hakikaten. Eleştiri kolay oluyor ama hani yerine yenisini koymak zor. Çağdaş'ın eleştirisi çok haklı bence. Benim örneklerim vardı. Onları kendi sıralımı diğer arkadaşlara söyleyeceğim. Ben kabul ediyorum yani eleştirinizi. Haklısınız. Benim baktığım yerden söylemek istediğim sadece şu, hani kadın erkek karşıtlığı böyle hani çok arketipik bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ve LGBT bireyler de bu kadının böyle bir muameleye maruz kalıyorlar. Onun içerisinde kadınların da daha çift ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyorum. Mesela Kürt kadının çift ayrımcılığa uğraması gibi. Yani Kürt kadının yoksulunun daha da çok ayrımcılığa uğraması gibi. Kürt kadının eşcinselliğine daha da ayrımcılığa. Yani her zaman ötekinin öteki olma hali var. Yani bu yüzden de bu bildiğimiz sorunsal etik meselesi çok önemli hale geliyor. Ben size saldım, siz nasıl cevap vermek istersiniz? Çağdaş'a soru değildi ama haklı olmuş. Çok özür dilerim. Mikrofonu kapatıp konuşsam daha iyi, eleştirilerinin üstüne söyleyebilecek hiçbir şeyim yok benim. Onun dışında olumsuz yorumlar da çalışmıyor galiba. Diğerlerinden fazla mı diye bir soru vardı. Evet, tabii ki fazla. Çünkü insanlar özellikle internette daha kolay belki bunu yapmak, düzeltmeyi çok seviyorlar. Çünkü en doğru bilgi onlarda olduğunu düşünerekten bizim işte sevgili Asfuçen'in yazısı vardı. Özellikle sen hiç tecavüze uğradın mı canısı bir ara bir Türkiye-Almanya maçının Brezilya büyük skor farkıyla bitmesinden sonra tecavüz benzetmesi yapılmıştı ve onun üzerine hani ısrarla bunun şaka olduğunu iddia eden bir sürü yorum aldık. Bunların bazılarını yayınlamadık. Çünkü çok kibir dolu, artık gerek yoktu yani. TDK'dan örneklerde gelenler olmuştu. TDK'ya göre işte şaka yapmak şudur, biz bu şaka yapmıştık. Öyle yani feminizm algısı da çok kötü. Yani bunun feminizm deyince kendi içine kapalı, gizli ajandaları olan, aslında haksız yere huzursuzluk çıkartan bir grup kadın algılanıyor. Ama hani bunun bir
genel bir kadın mücadelesi olduğunu defalarca aklımıza getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk sorudan başlayayım. Olumlu olmuşturuyorum. Yani 3 senede herhalde çoğunlukla olumlu yorum almışızdır. Ama yazısına göre de değişiyor hakikaten. Bazı yazılar özellikle her türlü hani, düğmelere basan politik yazılarda çok fazla işte cinsiyetçi, homofobik, ırkçı falan yorumlar yağabiliyor. Hakikaten yüzlerce yorum. Bize de tek tek elden geçiyor yorumlar. Ve o zamanlarda tabii çok daha hızlı bir şekilde ve sürekli başında olarak cevap vermek gerekiyor. Ama yani çoğunlukla olduğunu diyebiliriz. Ama tabii ki düzenli trollerimiz de var ve yani bize yakınmış gibi yapan bir yandan da laf çakan falan bir şey var. Öyle bir grup insan da var. İkinci soru, yani yol gösterici bazı yazılarda oluyor. Öyle bir hani biz şimdi böyle yol gösterelim, öyle kılavuz hazırlayalım gibi bir şeyimiz olmadı. Hayır. Bazı yazılarda oluyor, bazılarında olmuyor. Bu tür kılavuzlar varsa görünür kılmaya işte çalışıyoruz. İşte geçenlerde mesela birkaç ay evvel Kadir Has Üniversitesi söylediği işte akademik yazında cinsiyetçi olmadan akademik yazılarla üstüne bir kılavuz yayınlanmıştı. Bunu paylaştık. Böyle bir kılavuz hazırlaması çok güzel bir hizmet olmuş. Onu da paylaşmak istiyorum. Eleştirinize gelince tabii ki kesinlikle ve benim aslında bilgisayarı bu tarafa geçirken sol paragrafıma atladım ben. Ve orada aslında Demet'in yazılarından bahsedecektik mesela bir örnek olarak. Yani 5 harfler içerisinde zaten bayağı LGBT'ye odaklı bir yazı barındırıyor. Eleştiri de barındırıyor. Demet'i özellikle zikretmemin sebebi aslında efendim? Kaos değerleri yazıyor. Da yazıyor. Pembe Hayat'ta da yazıyor aynı zamanda. Evet. İşte bilmeyen için Ganimet çok yetenekli bir yazar. Trans bir kadın. Aynı zamanda seks işçiliği yapıyor. Ara sıra da işte Kaos G'ye, Pembe Hayat'a ve 5 harfleri yazılar yazıyor. Ganimet'i özellikle zikretmek istememin sebebi aslında şuydu. Yazılarında bolca cinsiyetçi ve homofobik şeyler söylüyor. Ve benim aklımı uçuruyor açıkçası Ganimet'in. Hakikaten her şey, evet, değil mi? Yani her şeyi yeniden düşünmem gerekiyor. Her yazısında bir grupça şöyle kalıyoruz. Peki şimdi bunu ne yapacağız? Neresini atacağız? Acaba neye yol açacak? Falan gibi. Ama özellikle çok seviyorum dediğim gibi çünkü her şeyi yani en basit soruyu bile, en hani cepte saydığım fikirleri bile yeniden sorgulamama sebep oluyor. Ama bundan çıkışta şunu söyleyip bitirmek istiyorum aslında ve yapmadım. Cinsiyetçi yani kadına yönelik ayrımcı söylem dediğimizde zaten yani tüm bu atölyeler tabii ki 6 tane olmasının bir sebebi var yani. Bunun hepsi birbiriyle çok ciddi ilişkili ama hatta şunu diyecektim yani atölyenin ismini bile bir farklı kurgulamak gerekiyordu. Yani bunu sadece kadına yönelik ayrımcı söylemle sınırlamadan bunların hepsinin için birbiriyle olan bağlantısını sizin biraz korsan bildiğinizde yaptığınız gibi yani. Bunun işte ırkçılıkla, homofobiyle, işte bütün bunların faşizme giden yolda hepsinin ne kadar birbirinin içerisinde olduğunu biraz daha altına çizecek, biraz daha bunu vurgu yapacak bir şekilde oluşturmak acaba daha mı iyi olur gibi de düşündüm kafamda. Söylediğiniz için de çok teşekkür ederim. Rümeysa'ya da oradan yöneteceğim inşallah. Ya ayrıca sosyal politikalar bakan, işte biraz önce söylediğim o bakanlar açıklama yapıyor da çoğu erkek yapıyor. Buradaki kadın, özne. Onların açıklamalara cevaplar yazmakla uğraşıyoruz. Ne yazık ki böyle mesaimiz var. Ama orada kastettiğim Müslüman kadınlar değil de o. Kadınların genel olarak aileyi devam ettirmesiyle ilgili bir şeydi ve o sonra yani biz onu şeyle yaptık. Kendi aramızdaki mailleşmeyi paylaşarak 5 harflerden çaldığım gibi geliyor da. Kendi aramızdaki tartışmayı aslında paylaşarak yapmak istedik. Çünkü o tweette yani sonrasında zaten bakan o tweet ben öyle bir tweet atmadım da dedi. Sonrasında zaten ben börek açmayı bilmiyorum dedi. Zaten falan böyle milyon tane şey döndü onun üstüne de. Ama biz orada şeyi birazcık tartışmak istemiştik. Özellikle kadının açıklaması
Bir yerden sonra kadına dönük bir şiddete dönüştü. Kadının şişman olması, boşanmış olması, zaten boşanmış kadın nasıl aile bakanlığı yapacak falan gibi böyle kadın özel hayatına dair magazinler bilgiler de vererek tartışıldı ve biz aslında ya evet işte kadın saçmalamış birçok siyasetçi gibi zaten neredeyse bütün siyasetçiler saçmalıyor bunlarla uğraşıyoruz. Onun kadın olması biraz daha acıklı kılıyor mu? Evet meseleyi. Ama yani o bu kadar da ağır bir şey değil. Zaten ortalık inanılmaz bir kirlilikle dolu ve bunlara cevap veriyoruz gibi bir şeye çekmeye çalışmıştık tartışmayı. Çünkü inanılmaz bir hazla kadına dalga geçildi Facebook'ta ya da Twitter'da. Yani o haz, yani o erkek bir bakan olduğu zamanki dalga geçme hazını ikiye katladı bence. Benim kendi arkadaşlarımda gördüğüm bir şeydi. Yani inanılmaz rahatsız ediciydi. Biz biraz bunu tartıştık kendimize, onu paylaştık. Yani en azından bunu söyleyebilirim. Sonrasında yani feminizm algısına dair kendi sunumunda bayağı konuştuğumu düşünüyorum çünkü bizde sevilmiyor. Yani feministler çok sevilmiyorlar kendini de dahil ederek. Onu kırmaya çalışıyor muyuz? Evet, kırmaya çalışıyoruz. Yani bir insanın kendi blog yazısında Müslüman ve feminist olduğunu söylemesi bile bizim için bakalım ne diyeceklerdi yani yazıyı yayınlarken. Biz bu noktadan aslında başladık biraz. O yüzden enteresan bir süreç oldu. Yorumlu yorumlar çok fazla aslında. Ben buluşmaların biraz üstünden geçtim. Ama yani biz mesela reçel buluşması diye duyurduğumuzda kaç kişi gelecek sorusuna böyle cevap vermiyorduk açıkçası. Yani 100'e yakın insan geldi ve bu İstanbul şartlarında duyurusu görece az yapılmış falan olduğunu düşündüğümüz bir şeydi. Çok heyecan vericiydi. Çünkü bir de insanlar şeyle gelmişler. Yani ben kendimi çok yalnız hissediyordum. Bundan önce benim gibi birçok daha insan varmış ve benimle aynı dertleri çeken insanlar varmış. Onlarla bir araya gelebiliyorum diye diğer kadınlar vardı. Bizim için çok acayip bir şeydi. Aslında reçeli devam ettirmemize bizi motive eden şeylerin başında geliyor neredeyse. Bir gelen yazılar, bir de bu yorumlar. Yani o yorumları es geçmek tabii ki bir parçasını geçmek olur. Ama ben hani olumsuz yorumlar biraz daha hem böyle tırnak içinde eğlenceli hem de yani reçelin macerasını farklı bir yerden anlatabilecek bir şey olduğu için geçirmişim sunumda. Heteroseksüel beyaz kadın yorumlarıyla ilgili de bize yani birincisi şöyle bir rahatsızlığımız var. Birçok konuda bir checklist geliyor önümüze. Neden şu konuyla ilgili yazıyor? Neden bu konu? Mesela Kürtler. Yani Müslüman kadınların cevap vermesi gereken konular var. Yani ve biz o konuların hepsine cevap vermek zorunda değiliz. Gibi bir şey var. Onu birinci olarak söylüyorum. Ama onun ikincisinde de biz hiçbir temayı zorlamadık sitede. Yani bunu bir savunma olarak söylememek için ikisini söylüyorum. Hiçbir temayı zorlamadık. Yani mesela eşcinsel yazısı insanlara hadi bir eşcinsel yazısı yazsana falan da geldi. O geldi ama gelmeseydi de biz bunu zorlar mıydık bilmiyorum. Yani editörlerin, mesela ben de kendi hayatımı o esnada acayip kitleyen ya da işte benim bütün gündemimi oluşturan şeyleri falan yazdım. Keşke aramızda gerçekten eşcinsel Müslüman bir kadın da olsaydı ve yazı yazsaydı dediğim çok zaman oluyor. Ama yani bunu söyleyip bu cümleyi kurmak bile bende bir tedirginlik oluşturuyor hala. Yani biraz nasıl bir camiada nerede yaşadığımızı anlamak adına. Yani şu cümle benim bu atıyorum camiadaki hayatımı bitirebilir yani. Hani o var eşcinsel Müslüman falan dedi seviyesinde olduğumuz için. Böyle yazıya çok şaşkınlıkla o zaman eşcinsel erkeklik yazısı bizim için şeydi yani. Yayınladı da herkes bekledi bilgisayar başında yani. Şu an ne olacak? İşte site hacklenecek falan. Yani böyle şeyler diyorduk kafamızda. Ama belki de gerçekten zaman içinde böyle bir şey olacak. Belki gerçekten yani bir Kürtler yazısı gelmesi de benim için çok enteresan reçele. Ama benim böyle bir tecrübem yok. Etrafımda böyle bir tecrübe olan bir kadın da bunun da öyle bir şeyim de yok o yüzden yani. Hani reçele böyle bir yazı yazalım falan diye. O yüzden biraz böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dedim ya ama yani en başa dönüp o şeyi kesinlikle yani o Müslüman kadınların cevap vermesi gereken sorular şeyini birazcık mesafeli duruyoruz açıkçası yani orada yani böyle bir şey zorunda değiliz gibi bir şekilde tartışmaya çalışıyoruz yani. Rümeysa'ya açıklaması için çok teşekkürler. Galiba sizin sorunuzda biraz öyle bir şey de var. Yani Müslüman kadınların Rümeysa'nın temsil etmesini istiyor gibi oldu. Aslında böyle içerim böyle bir durum da yok aslında. Biraz daha çalışalım çünkü toplumumuzda
din ve insan yaşamı çok paralel geliyor. Ve güzel. Ve bu olgular birçok ideoloji ve normal karşılanması gereken çoğu şey ne yazık ki Türkiye'de yanlış karşılanıyor. Ve ben sadece bu sözle ve reçelliğin genelde aldığı yorumları da göz önünde bulundurarak böyle bir soru sorayım. Genelde soruyu hepinize sorsam daha şık olacak. Hakikaten çünkü o sorumlusu Rümeysa değil. Öte yandan bu feminizmle ilgili de hani nasıl avlanıyor diyorsunuz. Hani orada da böyle bir genelleyici, toplayıcı bir şey var. Feminizm bir tane değil. Yani burada öyle zannediyorum ki konuşmaya başlasak aramızda çok önemli farklar ortaya çıkacak feminist buluşlarımız açısından. Belki Rümeysa feminist olmadığını söyleyecek, bilmiyorum kendini konumladığı yer. Yani feminizm de bir tane değil. Çok farklı kadınlık halleri var, çok farklı kadınlık halleri üzerinden farklı feminizmler içinden kendimizi kuruyoruz ya da kurmuyoruz ama gene de kadın şeyi oluyoruz, hakları savunucusu olabiliyoruz vesaire. Yani bu çeşitliliği hep bilerek bakmakta yarar var. Dolayısıyla hani hiçbirimiz hiçbir şeyde temsil etmiyoruz aslında. Bir bakıma ben de diğeri temsil etmiyorum. Siz 5 harfleri belki temsil etmiyorsunuz. Etmiyorsunuz. Ediyorsunuz ama etmiyorsunuz. Böyle bir şey var. Sorulara devam edelim. Lütfen buyurun. Merhaba. Çalışıyor mu? İsminiz? Çalışıyor mu? Yok, çalışıyor. Hayır. O zaman Hrant Dink Vakfı'na ve konuşmacılara teşekkürler. Ben kısa ama İsminiz? aslında Ezel. Kısa ama bence devasa bir soruyla başlayacağım. Ben çok düşünüyorum bu konu hakkında. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadın programları var, malumunuz. Evlilik programları, işte konduğu ve adli makamla yapması gereken işleri yapan programlar. Heteroseksizm eleştirisi ve diğer bütün o kadın mal satılması eleştirisi bir yana. Ben işte bazen izlediğimde şeyi de düşünüyorum. Aslında kadınlar arzularını bir şekilde konuşuyorlar. Yani bedenleriyle ilgili mesela konuşuyorlar. İşte aslında fikirler paylaşıyorlar. Ve işte bunu izleyen kadınlar da belki daha kuvvetlendirici bir şeyler buluyor. İşte hani bazen ben de bu adamı beğenmedim falan. Yani sadece hani tek bir taraflı da değil. Nasıl yorumluyorsunuz mesela? Ben düşünüyorum ama pek işin içinden şimdi çıkamadım. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Devam edelim şimdi sorularına tekrar. Buyurun. Mikrofon oradayken hazır. Ben Cinsomedya editörlerinden Aslıçı. Özellikle ben kendi aramızda hani konuşurken aklımıza takılan bir şey vardı. Onu 5 harflere sormak istiyorum. Biz ilk bloğu açtığımızda Alper'le beraber hani konuştuğumuz bir şey vardı. Porno magazin diye adlandırıyorduk ve bununla ilgili ciddi eleştiriler aldık takipçilerimizden. Porno ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte buna dair fikirleriniz neden bu kadar ahlakçı şeklinde yorumlar geldi bize. Kendi aramızda çok tartıştık bunu. Hatta bir süre sonra önce karşı çıkıp sonra aynı fikirde olduğumuz yerler oldu. Ben olamadım ama arkadaşlarımız aramızda sürekli tartıştık bunu. Sizde de hani bunu çok fazla gördüğümüz için söylüyorum. Hani o ifadeleri işte cinsellikle ilgili ve porno ile ilgili ifadeleri çok fazla gördüğümüz için söylüyorum. Acaba kastettiğimiz şeyin feminist porno, soft porno, işte az önce size mesela haberi anlatırken şey dediniz, işte millet soft bir pornoya dönüştü şeklinde sunuyoruz. Biz de böyle sunuyoruz ve bunda ciddi şeylerle karşılaşıyoruz. Ahlakçılık suçlamasıyla karşılaşıyoruz. Buna dair ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir şeyiniz var, hani çıkış noktanız var? Onu sormak istiyorum. Bir de Erçin hatırlayamadı, az önceki söylediği kılavuzla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bize bir mail gelmişti. Bu mailde bize siz de şeyler getirin, işte yeni kavramlar getirin cinsiyetçiliğe dair gibi bir şeyler gelmişti. Bir kılavuz hazırlandığı söylenmişti fakat bize tarih verildiği için biz yetiştirememiştik. Ayrıca hiçbirimizin gazetecilik formasyonu yok. Biz bir haber nasıl yapılmalıyı değil de kendi inisiyatifimizle bir haber nasıl yapılmamalıyı söyleyebiliyoruz. Bu yüzden de hani sitede gördüğünüz şeyler daha çok neden böyle olmamalıyı anlatan kişisel inisiyatiflerimiz. Yani biz birer, ben eşcinsel bir kadın olarak, biseksüel bir kadın olarak yazıyorum ve orada baktığım şeyde beni rahatsız eden şeyi yazıyorum. Yazdığım zaman bunu ifade etmek istiyorum. Neyi görmek istediğimi söylüyorum aslında. Bunu görmek istemiyorum. Bana bunu gösterme, senin işin bu ve bunu düzeltmen gereken kişi sensin, ben değilim. Bunu düzelt diye biz burada bir çıkış noktası yaratmaya çalışıyoruz.
Ve herkese gerçekten Hrant Dink Vakfı'na ve söylemi.org'a çok teşekkür ediyoruz bu buluşmayı gerçekleştirebildikleri için. Söyleyeceğim kadar. Evet, teşekkürler. Başka soru? Buyurun. Mikrofon. Serçin'den hocam az önce şey dediniz mesela feminizmin farklı var benim için farklı, her şey için farklı dediniz. Şimdi toplumda genelde feminizmin erkek düşman olanları biliyorum. Yani Türkiye toplumunda ben öyle biliyorum çünkü yani işte yakın çevremden de en basit örneği verebilirim mesela. Feminizmin toplumda doğru anlaşılması için genel bir tanımı yapıyor. Bana mı sorunuz olur? Peki tamam, herkese cevap hakkı veriyoruz o zaman. Şimdi bir hesap kitap yapıyorum yeniden. Zaten aslında toparlamamız gereken bir 5-6 dakika kalmış. Başka soru yoksa kapatayım. Bir soru daha var. Evet, buradan bir soru daha alalım. Son soru bu olsun. Var mı da sizin sorunuz? Yanlış mı gördüm? Yok, tamam. Son soruyu sizden alalım, o soru cevap verin. Ben aslında benim soracağım soruya sizden önce cevap verdiniz de şey olarak benim kendisi Rümeysa'nın tanımladığı için sormak istiyorum. Müslüman kadınlar olarak rejimleştiğini demiştiniz ya, öyle dediniz. Ben de seninle herhangi bir Rümeysa tanıdım ama evrensel kadın moderasyonu, feminizmde ne olursa olsun, kendimizi ne olursak, ne olarak tanımlarsak tanımlayalım. Aslında o ayrı ayrı söylediğimiz şeyler de mesela siz kendiniz Müslüman kadınlar olarak tanımlarsanız o zaman beni dışarıda bırakırsınız. Veyahut da ben kendimi işte Türk kadın olarak tanımlarsam sizi dışarıda bırakırım. Gibi yani bununla ilgili ne söyleyebilirsin ki benim aklımda tam bir söz olmasın. Yani sizi ayrıldığım için değil, bunu etekleştirdiğim için değil, bu soru altında kalmasın diye. Aslında biraz benim aklımda da kalmıştı. Çünkü başlarken Müslüman kadınlar dediniz, sonra bir vurgu yaptınız orada, bir fark koymaya çalıştınız ama sanki değil mi? Daha fazla bir üstü, evet. Yok, onu almayayım. Benim mikrofonu var. Evet, şimdi Ezel'in sorusuyla başlayalım. Kadın programları konusunda ne düşündüğümüz meselesi. Kime soru sorayım? Evet, olur. Yani ben şahsen pek fazla izlemiyorum. Yani çok eskiden ara sıra vaktim olduğu zaman bakardım. Ama yani bence birkaç tane sorun var programlarda. Bir, yayınlanma saatleri gündüz kuşağında olması ve kadının doğrudan çalışmayıp evde oturduğu varsayılıyor. Bu ciddi bir problem. Bir kere çerçeve buradan çizildiği zaman kadınların konuşması çok güzel bir şey ama demek ki belirli bir kısıtlı çerçevesi var demek ki bu kadın programlarının. Çok izlemediğim için yorum yapmak istemiyorum ama hani kadınların konuşması güzel fakat bu kadar böyle bir medyada konuştukları şeylerin de ben yine önceden belirli olduğunu düşünüyorum. Hatta bir tane olay vardı. Çok meşhur işte bir evlilik programında bir kadına talip olan bir kadın aramıştı ya da bir erkeğe talip olan erkek, tam hatırlamıyorum. Direkt yayın kesildi. Yani sınırlarımız çok belli olduğu için orada nasıl bir deneyim aktarımı olduğu konusunda şüphelerim var. Bir de rating için yapılıyor bütün bunlar. O zaman da her şeyin ne kadar gerçek ya da sahte olduğunu tam keskin düşünüyorum. Evet, Elçin'in söyleyeceklerine hep olarak yani zor bir konu. Ben işte çok arada izliyorum. Hatta birkaç temel izliyorum. Kadir Has vardı ve inanılmaz gerçekten yani. Onu susturmaya çalışıyorlar. Ne biçim, ne çok konuşan bir kadınsın sen böyle, Allah işte senin Allah'ına sabır versin falan diyor karşıdaki adam yana. Kadın sürekli onu susturuyor ve ben böyle biriyim, ben böyle bir kadınım, sana da hesap vereceğim gibi. İnanılmaz ama böyle 15 dakika falan bir şey yaptı. Herkesi susturdu. Böyle yani demin sizin de verdiğiniz örnek gibi böyle örnekler de görüyorsunuz ve aslında ne kadar farklı kadın tipleri olduğunu görmek için sanki güzel bir alanmış gibi olabiliyor. Ama öbür yandan işte Elçin'in dediği gibi mesela bunların yayına konma saatleri ya da kadın programıyla evlilik programını mesela kafamızda eş tutuyor oluşumuz. Programa çıkan bir sürü erkek de var mesela. Neden bu erkek programı demiyoruz? Yani
olayın çerçevelenmesi, sunuşuyla alakalı çok ciddi sorunlar var. İşte alınıp satılma meselesi keza dediğimiz gibi. Bunun üstüne galiba Feyza çalışıyor değil mi? Yani ben heyecanla bekliyorum. İletişimden sürekli bekliyoruz. Bizim editör arkadaşlardan Feyza Akmer'in doktora tezi kadın programlarına dair. Özellikle Esra'yla ve Hığıtyun'un programlarıyla çalıştı benim bildiğim kadarıyla. Daha yeni bitti tez ve yani ne zaman basılır bilmiyorum ama yakın zamanda inşallah şekilde de okuyacağız yani daha bilmiyorum ama bir de buna ek olarak aslında aklımda şey var. Bizim siteye de bu konuyla ilgili bir yazı gelmişti. Yani hala tartışılabilir tabii ki. Yani çok benim inanılmaz katıldığım bir yazı değildi ama orada şey gibi bir noktadan söylüyordu. Özellikle bu kadın programı ezerek kendini daha işte üst konuma koyma meselesine çok kıl olmuş bir kadın vardı. Yani ben kadın programı izlemiyorum meselesini mesela. Benim de kendimi sürekli yaptığım şeyi. Bir kadın kitlesini tamamen sürekli dışarıda bırakmak ve onları ezmek için bir şey olarak kullanmak olarak yorumluyordu. Ve şey gibi bir benzetmeden de kuruyordu. Siz Facebook profillerinizde o kadınların yaptığı gibi kendinizi tanıtacak ve muhtemelen size bir çift bulmasını talep ettiğiniz bir şekilde düzenliyorsunuz. Ve sonra geçip karşılarına o kadın programlarına çıkan kadınları eziyorsunuz. Böyle bir şey olmaz falan gibi böyle genel bir şey vardı. Biz bunu böyle severek yayınladık. Feyza ama tabii dediğim gibi böyle onlarca şey yazmış üstüne, yorumlar falan da çok fazlaydı ama yani bizim de en azından bu konuyla ilgili böyle bir şeyimiz var, yayınımız var. Müslüman kadın meselesiyle ilgili bir şey gelmişti. Yani biz aslında orada şöyle bir şey yapmak istedik. Yani ben en azından öyle olduğuna inanıyorum. Farklı kadınlıkların, yani farklı kadın tecrübelerinin, farklı kadınlıkların kendilerini ifade edecekleri farklı platformların olması bir ayrı tutma ya da bir dışarıda bırakma eylemi değil. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Reçelde öyle kurduk. Yani en azından biz öyle kurarak yapmadık yani. Mesela şey gibi bir şeyimiz yok. Müslüman olmayan kadınlar burayı yazamaz falan gibi bir şeyimiz yok. Ama reçeli değil de yani şöyle bir şey. Sonra mesela evrensel kadın profilini yani feminizm, yani feminizm organizasyon olabilir ama yani sonra ne diyorum ya? Feministim yani. Bilmediğim için. Bu sefer bütün kadınlar tek şey dışarıda kalıyor. Mesela işte sadece toplumun projektler algısı gibi yani. Yani işte dışarıda bırakmak gibi bir derdimiz yok. Sadece tekil bir tecrübe olduğunu düşünüyoruz. Yani bence bir eşcinsel bir kadının da tecrübesi farklı. Yani ona dair ayrı bir yerde, ayrı bir şey anlatmak istiyorsa ona bir şey demem yani. Hani biraz kendi mesela şeyi hissedebilmek, ya ben de böyleyim ve çok yalnızdım aslında bu bloktan önce diyen kadınları görmek mesela. Orada bizim bunu Müslüman kadınlar olarak sınırlandırmamızın bir başarısı olduğunu düşünüyorum bir şey açısından. Yani o öyle bir sınırlandırma, en azından böyle bir mini bir gruplaşma şeyi kurdu ama o gruplaşma birilerini daha güçlendirdi hissediyorum. Ama bu kadın eğer sadece kendi tecrübesini bilerek hayatına mutlu bir şekilde devam edecekse o da saçma tabii ki. Yani sadece kadın olduğu için, Müslümanlıkla alakası olmayan bir şekilde, sadece kadın olduğu için maruz kaldığı ayrımcılığın farkına varması için bizim belirli şeyleri yazmamız, çizmemiz tabii ki gerekiyor. Ama o editörlerin zihninin arkasında duran bir şey. Yani o platformu kurarken biz o yüzden şeyi açtık, yani insanları teşvik etmek istedik. Yani Müslüman kimlikleriyle onun vesilesiyle maruz kaldıkları şeyleri ayrıca yazmaları için. Yani bir yandan da gerçekten çok böyle köklü, güzel çalışmalar yapan Beşerler ve benzeri bir platform var. Yani hani niye o zaman ona da yazabiliriz şeklinde yani. Ben şunu söyleyebilir miyim? Yani bizim kendimizi ifade edebileceğimiz bir platform yok önce. Yani kendi sorunlarımızı konuşabileceğimiz. Çünkü bu bizim cami için aslında çok büyük bir adım. Yani bizim karşılaştığımız eleştiriler, sorunlar falan bence çok daha fazla oluyor. Ve yani bu şekilde ayırmak aslında bizi toplayan bir şey. Yani herkes kendi kendine ve hani böyle bir şey yok sanki. Hani hepimiz toplumdan böyle, yani ailelerimiz olsun, işte yetişme taraflarımız olsun, hepsi bambaşka olduğu için şu anki görüşümüzde. O yüzden hani zorlanıyorduk ve böyle bir oluşumun
ortaya çıkması bizi toplayan bir şey oldu. Yani kendi sorunlarımızı önce tartışıp konuşup daha sonra başka konuyla alakalı. Gelen bir şey olursa mesela memnunlar, yapıyorlar ama şimdi böyle olması bizi toplayan bir şey oldu. Tam açıklayamadım şu an ama heyecanlandım. Ama hani biraz anlatabildim bilmiyorum kendime. Şimdi siz bir cevap vereceksiniz. Evet. Bu arada feminizmle ilgili soruya cevap verirsiniz. Feminist sorusu. Evet, yani feminizmle ilgili Ben konudan başlayayım. O da ayrıca zor bir soru. Ama Hürriyet ana sayfasına son konularının sebeplerinden bir tanesi şuydu. Yani porno endüstrisi devasa bir endüstri, inanılmaz para yapan bir endüstri ve kendi içerisinde milyon tane problemi var. Ve porno dediğimizde anladığımız şey aslında erkek gözünden ve erkek tüketimine açık olan ve erkek tüketimine yönelik bir cinsellik, seks ilişkisi. Yani Hürriyet'in ana sayfasına baktığınızda da kadınlar için değil, o erkeklerin tüketmesi için yapılan bir sayfa daha çok. Ve pornoyu kullanırken de bu daha geniş, ana akım porno endüstrisini kastederek konuşuyoruz. Ama bunun yanında bağımsız porno çeken birçok tabii ki filmci var. Kadın ve erkek ve feminist porno denen bir şey var mesela. Kadın hazına, kadın bedenine, kadın arzularına yönelik. Ve bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani porno deyip bir kenara atmamak gerekli. Bunun içerisinde de farklı isyankar üretimler var. Onları da ön plana çıkarmak önemli bence ve şartlarda onunla ilgili de birkaç kez yayınladık zaten. Ahlakçılık meselesi farklı türlü bir şey. Ahlakçılık veya yani son zamanlarda özellikle karşımıza şey geçiyor. Siz birinden bir dürüstlük ya da yanıt talep ettiğinizde hemen ahlakçılık olsun. Sanki ahlaklı olmamalıymış gibi. Her şey ahlakçılıkla adlandırılabiliyor yani. Ve hani biz kendimize farklı bir ahlak alanı açamazmışız. Kendimize yönelik, kendimiz için yarattığımız ahlaklılık halleri olamazmış. Yani kendi ahlakımız olamazmış. O yüzden o ahlakçılık suçlaması, yaptırılması zaten çok problemli ve kendi başına ayrıca tartışılması gereken bir şey bence. Feminizm sorusuna gelince yani aslında 5 harfler zaten bayağı bunu yapmaya çalışıyor. Şöyle. Sistemin hiçbir yerinde açıkça kendine mesela feminist demiyor 5 harfler ama biz hepimiz feministiz. Çok net bir şekilde. Röportajlar, şunlarla bunlarla da aslında feminist bir dergiz diyoruz. Ama şöyle gizli bir şeyimiz de vardı. Yani feminist kelimesinin getirdiği bu erkek düşmanı yaftasıyla beraber hiç bakmayan o kadar çok insan var ya, benim arkadaşlarım arasında da çok fazla var. Bu yüzden sitenin hiçbir yerine özellikle bu feminist bir sitedir diye yazmadan gizli gayemiz aslında feminist değerleri ve feminist yaşayışları bir şekilde farklı türlü nüfuz ettirmekte. Böyle gizli bir gayemiz var ya da benim için var en azından. Ve bunu yapmaya çalışıyor. Ama Seda'nın da söylediği gibi yani tekil bir feminizm algısı, bunu bu şekilde anlatmaya çalışmak falan hakikaten Benim kastettiğim tekilleştirmek. Tabii evet. Daha böyle çünkü genel olarak insanlar hani toplumda bilmeyen insanlar ya da araştırmayan insanlara feminizm kelimesi denk geldiği zaman tamamen bir erkek düşmanlığı kaldığında bu bilim üzerinden de yorum yapıyorlar. İşte yani daha doğru nasıl anlatabiliriz? Feminizmin erkek düşmanlığı. İşte bu yönlerin daha fazla olmasıyla olacak bir şey aslında. Bu tür seslerin daha fazla çıkmasıyla, daha fazla üretmesiyle olacak bir şey. Bir yandan da yani ne kadar çeşitli olsa da tüm bu yayınlar cinsiyetçilik karşıtı. Yani her türlü feminizmin kesin olarak herhalde cinsiyetçilik karşıtında ortaklaştırılabilir. Yani onun dışında mücadele yöntemleri, nasıl ele aldığı ve benzeri her şeyde farklı tonlarca feminist akım olmasına rağmen cinsiyetçilik karşıtlığı konusunda herkes net. Yani biz de mesela sitede cinsiyetçilik
karşıtı ve ırkçı olmayan yazılar gibi bir şeyimiz var. Yani tabii ki mesela demiştim ya, ilkelerimiz yoktur, sınırlar falan ama yani mesela biz cinsiyetçi bir yazı yayınlamıyoruz falan mesela. Hani orada ondan bize feminist diyorlar zaten. Yani ne bileyim, bir erkeğin bize gönderdiği bir yazı vardı, 5 sayfa, kadınlar çiçektir temalı. Yani yayınlamadık yani hani falan. Bundan bahsediyorum yani, hep beraber cinsiyetçilik karşıtlığı bir ortak bir tema mesela. Bence öyle anlatılabilir. Zaten ben çok sevdiğim için kitap. Yani orada o tanım zaten herkese bir şekilde değer tamam dediği bir şeydi. Ben de mesela hep oradan hareket ederek kendi şeyimi anlatıyorum. Evet, bitiriyorum değil mi? Yani 3-5 tane şey söyleyerek bitireyim, hemen öyle kolay bırakmıyoruz sizi. Yani herhalde bu konuştuklarımızın birleştiği bir yer varsa, bizi buluşturduğu bir yer varsa, o da deneyim paylaşmanın önemi oldu. Rümeysa'nın biz 5 harflerden çok şey öğrendiklerini seviyor, biz de ondan çok şey öğrendik. Ama medyanın haline baktığınız zaman kadını hani güçsüzleştiren birçok şeyin yanına bunu da eklendiğini görüyorsunuz. Bu da hani kadının deneyimlerin üzerinden güçlenmesinin önüne engel çıkartan bir şey. Yani medyanın şu andaki hali aslında kadın deneyimlerinin ya da LGBT ya da bütün azınlıkların deneyimlerinin, Kürtlerin deneyimlerinin, Alevi kadının, Alevi eşcinsel kadının her neyse deneyimlerinin paylaşılmaması, bulunmaması, işitilmemesi, temsil edilmemesi üzerinden aslında bir tür hak ihlaline uğradığını söyleyebilecek durumdayım. Deneyim paylaşımı çok önemli ve çok güçlendirici bir şey. Bütün bu hani ötekileştirenler bir kenara atılanlar açısından. Bu anlamda önemli deneyimlerden konuşuldu. Bir tanesi bu. Yani neyi başka konuştuk? Kadınların temsil edilmediğini konuştuk. Temsil edildiklerinde de aslında mesela hak ihlallerine uğradıklarını konuştuk. Öte yandan kadınların hiç olmadıkları, kadınla ilgili olmayan durumlarda dahi aslında ne kadar ötekileştirildiğini ve bunun ne kadar dille ilgili olduğunu, bu yüzden gündelik hayatımızı kuran, bütün kimliklerimizi kuran yegane aracı olarak aslında birini kadar ilk önce oradan işe başlayarak, onun yapı sökümüne uğratılmasından başlayarak bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu konuştuk. Haber eleştirilerimizi de aslında bunun üzerine kurduk. Olumlu haber örneklerine çok ihtiyacımız var. Yani haberi başka türlü yapan, farklı arttırarak yapan, kadın odaklı kılan, azınlıklar odaklı kılan, LGBT odaklı kılan, azınlıkları burada etnik anlamda kullanıyorum, her zaman anlamında değil. Modellere, örneklere ve orada da bir deneyim paylaşımına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum diyebilirim diye düşünüyorum. Öyle mi? Böyle deyip hepimizin yorgunluğuna da vererek ben de yoruldum. Davetiniz için biz size teşekkür ediyoruz.